Mobilyacılık mesleği öğretilmesinde kullandığımız el aletleri öncelikle rendeleme aletleri dediğimiz rendeyle başlarız. Rende bir malzemenin yüzeyini düzeltmede kullandığımız el aletidir. Onun yanında boy ölçülendirmede kullandığımız çekme testeremiz, yaptığımız işlerin kontrolünü kullandığımız 90 derece gönyemiz, ayrıca açılı kesimleri kontrol etmek için kullandığımız 45 derece su terazili, 90 derece kullandığımız gönyemiz, ölçmek için şerit veya ahşap metremiz bulunmaktadır. Daha sonra yine bizim iş parçalarımızı şekillendirmede kullandığımız düz kalem, ıskarpela diye geçen kesici aletlerimiz vardır. Tokmak, ahşaba zarar vermemek için kullandığımız oymacı tokmağı, yine vurma aletleri içerisinde çekicimiz, aşındırma aletlerinde törpü, el aletlerimizi kullanmaktayız. Perdah dediğimiz düzeltme işlemlerinde zımpara takozu, numarasına göre zımparalar kullanmaktayız. Bağlantı elemanlarını montajlamak için de düz tornavida, yıldız tornavida, buna benzer el aletlerini mesleğimizi öğretmek açısından kullanmaktayız. Kerpetenimiz yine herhangi bir çakılan çivinin sökülmesi için kullandığımız el aletimizdir. Oyma kalemleri bir ahşabı şekillendirmede kullandığımız kesit olarak oluklu, farklı desenleri olan kesici el takımlarımızdır. Özetle ilk başladığımız meslek tanıtımında el işçiliğiyle başlarız ve el takımlarını bu şekilde kullanırız. Tezgahımız bizim meslek öğretimimizde olmazsa olmazımızdır. Ön mengene, arka mengeneden oluşan tezgahlar iş parçalarını sabitlemede kullanırız. Aynı zamanda ortada bulunan takım boşluğu da bizim el aletlerini tezgahın üzerinde kalabalık yapmaması için kullandığımız tezgahımızın bir parçasıdır. Yine mobilya üretiminde kullandığımız makinalarımızın temel makinalarından olan boy kesme makinamız. Bu parçamızın boyunu 90 derece, ayarladığımız açıya göre gönyeli 45 derece olarak kesen bir makinamızdır. Makinalarımız el işçiliğinin durumuna göre kullanmaya biz devam ederiz. Bunun yanında şekilli parçaları kesmek için dekupaj makinamız, delik işlemlerinde kullandığımız dikey delik makinamız ve çerçeve köşe birleştirmelerinde kullanmış olduğumuz kırlangıç kuyruğu geçme ile birlikte kırlangıç kuyruğu kanal açma makinamız mevcuttur. Mobilya üretiminde aynı zamanda biz el makinalarını da kullanırız. Bunların elektrikli olan el breyzini, şayet elektrikli olmayan yerde şarjlı tornavidamızı, yine kesimde kullanacağımız el daire testere makinamızı, şekillendirmede kullandığımız el freze makinamızı ve en son olarak da düzeltme, perdah işlemlerinde el zımpara makinamızı üretimde kullanabiliriz. CAD programlarında çizimi yapılmış herhangi bir işin şeklin kodları CNC Reuter makinesine yüklenerek istediğimiz ölçü ve şekilde makinede kesimini yaparız. Bu CNC Reuter makinesi. İskeletçi zımpara makinesi masif parçaların, kavisli parçaların temizlenmesinde, yüzeyin düzeltilmesinde, perdahında kullanılır. Çizerli daire makinamız tabla üretiminde, kesimlerde kullandığımız suntalam, sunta malzemelerini kestiğimiz makinamızdır.
Şerit testere makinamız masif parçaların, kerestelerin kaba kesiminin yapıldığı makinamızdır. Planya makinamız şerit testerede kaba kesimi yapılan parçaların yüzeylerini düzeltmede kullanırız. Rendeleme makinası olarak geçmektedir. Her iki yüzeyi düzeltilen makinamızı kalınlığını çıkarmak için kalınlık makinası kullanmaktayız. Bu da rendeleme makineleri grubunda yer almaktadır. Tabla üretiminde kesimi yapılan suntalam, medefalam gibi malzemelerin kenarlarının bantlanmasında kullandığımız kenar bantlama makinamızdır. Kenarlarına yüzeydeki desene ya da kontrast şekilde renk oluşturacak PVC malzemeler yapıştırılmaktadır. Torna makinesi sandalye, koltuk gibi oturma grubu mobilyalarının ayaklarının şekillendirilmesinde kullandığımız makinedir. Yatay delik makinesi tablaların kenarlarına delik açmak için kullanırız.